Herkese merhaba. Bugün sınav kaygısı olan bir öğrencinin anne babasının nasıl davranması gerektiğini ya da nasıl davranmaması gerektiğini konuşmak istiyorum. Belki de öncelikle çocuğunuzun sınav kaygısı ile henüz tanışmaması için neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Muhtemelen kültürel kodlarımız gereği eğitime verdiğimiz önem nedeniyle aileler bu süreçte çok etkin rol oynar. Sınav kaygısı olan öğrencinin anne babasının da kaygılı, endişeli, mükemmelliyetçi ve başarı odaklı olduğuna dair çok sayıda araştırma yayınlanmıştır. Anne babalar en az çocukları kadar sınav konusunda endişeli ve kaygılı olabiliyorlar. Anne babaların penceresinden bakılırsa, evladının gelecekte iyi bir yaşamının olması ya da olmamasının belirleyicisi olarak bu sınavı görüyorlar. Anne baba kendince tam bir iyi niyetle, çocuğunun iyiliğini istediği için çocuğuna elinden geleni yaparak onun başarısını olumlu yönde etkilemek istiyor. Anne babalar çocuklarının akademik başarılarına dair endişeleri nedeniyle bilinçli ya da bilinçsiz biçimde çocuklarına zarar verirler. Öğrencinin akademik performansını çok önemseyen anne babanın tavır, tutum, söz ve davranışlarıyla bu etkiyi yaratabiliyor. Ebeveynler sınava hazırlanan çocuğunun yaşamını kolaylaştırmalıdır. Unutulmamalı ki çocuğunuz zaten sınavlardaki performansları konusunda endişeli ve stresli hissediyor. Ders çalışma süreçleriyle ilgili takdir etmekten uzak yaklaşımların çocuğunuzu olumsuz etkileyeceğini unutmayın. Çocuğunuzun öğretmeni olmadığınızı aklınızdan çıkartmamakta yarar var. Bunun yerine çocuğunuzun sadece ebeveyni olduğunuzu hatırlayın. Bu durumda sınava hazırlanan çocuğunuzun işini kolaylaştıran anne baba olarak birincisi, onun zinde ve sağlıklı olması için yeterli ve dengeli beslenmesini önemseyin. İkincisi, çocuğunuzun daha fazla ders çalışma adına uykusundan ve kendinden fedakarlık ediyorsa onu bu konuda sevgi ve şefkatinizle ikna etmeyi deneyin. Üçüncüsü, çocuğunuzun kendine güven duygusunu hissetmesini sağlama yolunda neler yapabileceğinizi şöyle bir gözden geçirin. Eleştirerek mi kendine güvenini sağlarsınız? Hiç sanmıyorum. Her koşulda sevildiğini, koşulsuz kabul içinde olduğunuzu ona belirtin. Bunu söylemek yetmez, tavır ve davranışlarınızla bunu belli edin. Çünkü siz anne babasınız, onun öğretmeni değilsiniz. Ailesi olarak iyi niyetle hareket ediyor olsanız da çocuğunuzun sınav kaygısının önemli sebebini oluşturabiliyorsunuz. Peki aile ne yapıyor da öğrencinin kaygısının önemli bir sebebi olabiliyor? Bazı aileler çocuğunu sürekli başka çocuklarla kıyaslayabiliyor. Bunu bazı aileler doğrudan cümlelerle yapar, bazen de dolaylı olarak kıyaslama yaparlar. Bunun farkında bile olmayabilirler. Bu ailenin çocuğu ise açıkça tepki verebilir ya da alınganlık yaparak ailesinin beklentisini karşılamaya çabalayabilir. Öğrenci için ailesinin beklentilerini karşılamak ve ebeveynini mutlu etmek temel bir amaç haline gelebilir. Bu durum öğrencinin sınav stresinin ta kendisi olur. Yine aile çocuğunu sürekli ders çalışması konusunda uyarabilir. Bunu bazen alenen, bazen de dolaylı olarak andırıcı ses, söz, bakış ve imalarla ifade edebilir. Öğrenci ise ailesinin bu yöndeki tepkilerine aşırı duyarlı ve alınganlaşabilir. Bu tarz açık ya da örtük ders çalışma baskısı öğrencinin suçluluk duymasına sebep olabiliyor. Örneğin öğrenci kendine zaman ayırdığında, dinlenmek istediğinde, arkadaşlarıyla zaman geçirmek istediği zamanlarda kendini suçlu hissetmesine neden olabiliyor. Suçluluk duygusu arttıkça sınav kaygısı da artar. Öğrenci daha çok ders çalışarak anne babasının beklentilerini karşılayabilecek düzeye erişmek ister. Kulağa hoş gibi gelse de bu çabanın kendisi sınav kaygısının ta kendisidir. Ailenin çocuğuyla ilgili harcamalarını dile getirmesi, özel okul, özel ders gibi ekonomik giderlerinin miktarını doğrudan ya da dolaylı olarak belirtmesi de
öğrenci üzerinde baskı oluşturabilmektedir. Öğrenci böyle durumlarda bu yıl mutlaka kazanmalıyım, aileme yük olmamalıyım, bir yıl daha sınava hazırlık yapamam şeklinde endişelenmesine neden olur. Bu yıl mutlaka kazanmalıyım düşüncesi öğrenciyi hata yapmaktan korkmasına ve mükemmel olma çabasına itebilir. Bu durum ise daha fazla sınav kaygısının ortaya çıkmasına neden olabilir. Anne baba çocuğuna sürekli tekrarladığı cümleleriyle farkında olmadan öğrencide sınav kaygısı yaratabilmektedir. Örneğin sürekli sana güveniyoruz, sen yaparsın, hep başarılı oldun, bunu da başarırsın, kendine güvenmelisin, biz sana güveniyoruz gibi cümleleri her ne kadar pozitif ve destekleyici gibi görünse de sürekli tekrarlanması, bunların vurgulanması öğrenci için ailem benden hep başarı gördü, yine aynı başarıyı gösteremezsem ailemi hayal kırıklığına uğratabilirim şeklinde kaygılandırabiliyor. Aile çocuğunun ders çalışmasını, uyuma ve uyanma saatini, arkadaş ilişkilerini, deneme sınavlarındaki performansını eleştirebiliyor. Çocuğunu olduğu gibi kabul etmek yerine yargılayarak kendi doğrularını çocuğuna dikte etmeye çalışıyor olabilir. Yine anne baba bunları yaparken iyi niyet içinde olabiliyor ama bu tutumlar çocuğunun kendine güvenini zedeleyebiliyor. Kendini yetersiz hisseden, başaramayacağına inanan bir öğrenci olmasına sebep olabiliyor. Aile çocuğunun sınavı ile ilgili bu endişeli ilgisinin tam tersine bazı aileler de çocuğuyla ve onun sınavıyla hiç ilgilenmiyor gibi uzak, mesafeli ve ilgisiz tavır ve tutumlar gösterebiliyor. Yine bu durumdaysa öğrenci ilgilenilmediğini, yalnız bırakıldığını, kimsenin onunla ilgilenmediğini, ailesinin ona ve gireceği sınava önem vermediğinden dem vurarak sınav endişeleri geliştirebiliyor. Öğrenci başarmayı hayatındaki tek amacı, tek var olma yolu olarak seçmiş olabilir. Sevilmenin, takdir edilmenin, takdir görmenin, adam yerine konmanın, beğenilmenin tek yolunun başarmaktan geçtiğine inanıyorsa sınav hiç de azımsanmayacak bir baskı yaratır. Peki bu öğrenci neden takdir edilmenin, adam yerine konmanın ve sevilmenin tek yolunun başarılı olmaktan geçtiğine inanıyor dersiniz? Çünkü henüz ilk okuma yazma çabalarından bu yana ebeveyn olarak sizlerin doğrudan ya da dolaylı başarı beklentiniz vardı. Başardığı zaman takdir ettiniz. Belki bunu bile yapmadınız ve sadece hataları olduğunda onu eleştirdiniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Hemen şimdi bu tutum ve davranışlarınızı değiştirmeye ne dersiniz? Ona değerli olduğunu, her koşulda önemli olduğunu vurgulamaya başlayabilirsiniz. Hataları olduğunda eleştirip olumlu hiçbir davranışını görmediğiniz, takdir etmediğinizi fark edin ve düzeltme yoluna gidin. Öğrenci ailesine karşı mahcup olacağına inanıyorsa, başaramaması durumunda ailesini hayal kırıklığına uğratacağı inancı nedeniyle sırtında önemli bir yük hissedebilecektir. Peki bu öğrenci ailesinin hayal kırıklığına uğramasından neden bu kadar korkar ki? Size tanıdık geliyor mu bunlar? Çünkü büyük beklentiler yüklemiştiniz geçen senelerde. Ya başaramazsam? Bu cümle sınav kaygısı yaşayan öğrenci için çok bilinen bir klasiktir. Ya başaramazsam kaygısının devamında felaketleşen senaryolar dikkati çeker. Aileme bu durumu nasıl açıklarım? Arkadaşlarım kazanır ve ben kazanamazsam? Bir yıl daha ders çalışmak. Sevgilim kazanırsa? Ya başaramazsam? Kuzenlerim, diğer tanıdıklarım ya beni kıyaslarlarsa? Bu ve benzeri kaygı cümlelerinin örneklerini artırabiliriz. Bu gibi düşünceleri, inançları olan öğrencinin ailesi olarak çocuğunuzu desteklemeye ne dersiniz? Şefkat dolu, sevgi dolu sözlerinizle onun yanında olduğunuzu belirtmeye ne dersiniz? Kaygı, evet, kaygı ve ders çalışma birbiriyle yakın ilişki içinde olan kavramlardır. Kaygı, akademik başarı üzerindeki etkisini sınav öncesinde bireyleri etkileyerek gösterir.
Akademik başarı sadece öğrencilerin bir konuyu bilmesiyle değil, bunu sınavda gösterebilmesiyle ölçülmektedir. Fakat sınav öncesindeki kaygı birçok kişinin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Peki çocuğunuzun sınav stresi ve endişesini nasıl fark edebilirsiniz? Birincisi, bir ebeveyn olarak çocuğunuzun korktuğu zaman, gergin veya endişeli olduğunda nasıl tepki vereceğini genellikle bilirsiniz. Çocukların ifade ettiği bazı kaygılar, yeterince hazırlıklı olmadıklarını, konsantre olamadıklarını, her şeyi unuttuklarını, konuyu kavrayamadıklarını gibi cümlelerle söyleyebilirler. Bazıları ise sınavlardan hemen önce mide bulantısı yaşayabilir veya sonuçlar hakkında umutsuz ve endişeli konuşabilirler. Davranışlarındaki değişiklikleri takip etmek bu açıdan önemli olabilir. İkincisi, sınav kaygısı olan kişiler ya aşırı yorgun gibidir ya da boş vermiş gibi davranabilir. Bu durum sınav stresinin ve kaygısının sebep olduğu huzursuzluk ve mutsuzluk nedeniyle zihinsel yoğunluğun bedensel dışa vurumudur. Bu davranış uyumsuzlukları istemsiz olarak meydana gelmektedir. Ders çalışması gerekirken zihinsel olarak yapamadığı için yoğun bir çatışma yaşanır. Üçüncüsü, zamanı düzensiz kullanırlar. Sınav kaygısı ve stres yaşayan öğrencilerin hemen hepsinde ritmik davranışların görülme olasılığı yüksektir. Yani bacak sallama, parmaklarıyla oynama, kaşınma, uyku düzenleri, yeme davranışları, uyudukları ve uyandıkları zaman dilimleri değişkenlik gösterebilir ya da tamamen bozulabilir. Dördüncüsü, yakın çevresiyle sürtüşme içinde ve tahammülsüz davranışları olabilir. Yoğun sınav kaygısı yaşayan kişilerde yoğun strese bağlı olarak olaylara, kişilere ve durumlara karşı tahammülsüz olabilirler. Bu tahammülsüzlüğün altında yatan şey başaramama korkusunun tetiklediği yoğun strestir. Çatışmalar ise öfke ile birlikte bu stres ve korkunun dışa atımı, bir çeşit yansıtılmasıdır. Sınav kaygısı yaşayan kişilerin çevresiyle uyumlu, paylaşımcı, sosyal ve dışa dönük olması kaygının azaltılmasında ve stres düzeyinin düşmesinde önemli rol oynadığı unutulmamalıdır. Anne babaların çocuğumla ilgili neler yapabilirim şeklinde merak içinde olduklarını tahmin ediyorum. O halde anne baba olarak şu önerilerime kulak vermeni öneriyorum. Öncelikle sınava hazırlanma sürecinin patronu öğrencinin kendisidir. Bu nedenle onunla iletişiminizi hemen düzeltin ve ona nasıl davranmanız gerektiğini ya da nasıl davranmamanız gerektiğini sorun. Ne yaparsanız ona destek olabilirsiniz. Onun yönlendirmelerine kulak vermelisiniz. İkincisi, lisedeki birçok öğrenci sınavlar sırasında çalışmalarına karşı sorumlu hale gelir. Bu yüzden onları kontrol etmeye çalışmaktan kaçının ve kendi başlarına çalışabilecekleri alanı onlara ayırın. Önemli olan çalışmalarından sorumlu olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle aşırı izleme ve denetleme daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaz. Üçüncüsü, bir konuyu veya kavramı anlamada yardıma ihtiyaç duymaları durumunda size yaklaşabileceklerini ve sınavlar hakkında konuşabileceklerini bilmeliler. Dördüncüsü, çocuğumun internette dolaşmasına, TV izlemesine veya sosyalleşmesine izin vermeli miyim diye soran anne babalar için söylüyorum. Çocuğunuzun telefondaki bir mesajı kontrol etmek ya da bir süre internette dolaşmak için ders çalışmaktan uzaklaşması önemli bir sorun değildir. Ancak internette ve telefonda ne kadar zaman harcandığı konusunda bir miktar öz kontrolünün olması gerekir. Bunun yerine yürüyüşe çıkmayı ya da bir süreliğine müzik dinlemeyi önerin. Bu çocuğunuzun tazelenmiş hissetmesine yardımcı olabilir. Bir ebeveyn olarak yapılabilecek en iyi şey onun kendi davranışlarından sorumlu olmasını sağlamaktır. Beşincisi, ebeveyn olarak kendi kaygınızı kontrol altına almalısınız. Öncelikle
her çocuğun kendine özgü olduğunu ve her çocuğun kendi güç ve yeteneklerine sahip olduğunu anlamanız gerekir. Çocuğunuzu yalnızca akademik becerileri bazında değerlendirmek doğru olmaz. Ebeveynlerin bu yanılgı ve zihinsel engeli aşması gerekir. Sınavlar sadece yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın kendisi değildir. Çocuğun potansiyelini kabul etmek ve bu görüş içinde olasılıkları bulmak, çocuğunuzu desteklemenin mantıklı bir yoludur. Altıncısı, çocuğunuzun başarısıyla ilgilenmek yerine sorumluluk sahibi olmasıyla ilgilenin. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun toplumda kendi ayakları üstüne basan, yeterli ve gelişime açık taraflarıyla kendini olduğu gibi kabul etmesini önemseyin. Böylece sağlıklı bir birey olacaktır. Sorumluluk sahibi bir birey olması onun kendi içsel başarı motivasyonunu güçlendirecektir. Yedincisi, güçlü yanlarını, ilgi alanlarını tanımlamalarına ve özgüvenlerini pekiştirmelerine yardımcı olmak. Çocuğunuzu beslemenin ve en önemli ve en mantıklı yoludur. Bu çocuğunuzla yaptığınız günlük konuşmalara da yansımalıdır. Günden güne yaptığınız konuşmaların yalnızca başarıya saygı duyduğunuzu göstermediğini, hem başarı hem de başarısızlık tablosu durumunda önemli olanın, değerli olanın çocuğunuz olduğunu ona gösterin. Unutma, sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.